Nerede olursa olsun tanıştığınız bir kişiye sormaya kalktığınız ilk soru ne işle meşgulsünüz? Cevabın ne kadar etkileyici olduğuna bağlı olarak insanlar ya sizi daha iyi tanımaya ya da siz bitirir bitirmez bırakıp gitmeye heveslidirler. Ancak ben oyuncuyum dediğinizde kimse sizi bırakıp gitmez. Daha doğrusu biz rastlamadık. Çünkü oyuncu dünyanın en zor elde edilen enstrümanıdır ve bu yüzden daima ilgi çeker. Oyunculuk mesleği hayatınızda bir hobi de olabilir, amaç ya da araç, hedef ya da heves de olabilir. Hangisi olursa olsun bütün sanat dallarında olduğu gibi ciddi bir çalışma gerektirir. Genel kanının aksine bizler yetenekten ziyade isteme, odaklanma ve çalışmaya daha çok inanıyoruz. Bunun için oyuncu ve adaylarına tavsiye ettiğimiz 10 kitabı sizlere sunuyoruz. Tavsiyelerimizden ilki tiyatro dünyasında hocaların hocası olarak bilinen Sevda Şener'in kaleme aldığı Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabıdır. Bu kitap, tiyatro dünyasında baskısı en çok yapılan ve tiyatro okullarında ders kitabı olarak okutulan kitaplardan en önemlilerindendir. Sevda Hoca bu kitapta tek tek bireylere yoğunlaşmak yerine tiyatro tarihi dönemlerine ışık tutmuştur. Eskimeyecek bilgilere sahip bu kitabın her cümlesinin altını çizeceğinize ve döne döne okuyacağınıza eminiz. Bir aktör hazırlanıyor, Rus tiyatro yönetmeni ve oyuncusu olan Konstantin Stanislavski tarafından yazılmış, tavsiye ettiğimiz ikinci ve en önemli kitaplardan biridir. Stanislavski bu kitapta zamanın tüm bilinenlerine karşı çıkarak ilk kez oyuncuların rolleriyle özdeşleşmelerine dayanan ve sahnede doğallığa ağırlık veren metot oyunculuğundan bahsetmiştir. Stanislavski kitabın bir yerinde bunu şöyle açıklamıştır. Siz tutkuları, tipleri kopya etmemelisiniz. Siz tutkuların, tiplerin içinde yaşamalısınız. Sizin onlara ilişkin oyununuz, onların içindeki yaşayışınızdan doğup gelişmelidir. Stanislavski'nin öğrencisi olan Michael Chekhov, onun bu oyunculuk yaklaşımına belli noktalarda karşı çıkmış, bunların yerine farklı prensipler ve teknikler geliştirmiştir. Chekhov işte tüm bunları sizlere 3. tavsiyemiz olan Oyuncuya isimli kitabında toplamıştır. Çekhov'a göre oyuncu doğal görünmek amacıyla sahne üzerinde kendi gündelik varoluş düzeyinde davrandığında cansız ve kukla gibi görünür ve yaratıcılığını kısıtlamış olur. Oysa oyuncu kendi hayatına ait olgulara bağlı kalmak yerine imgelemine başvurup yaratıcı olmalıdır. 4. kitap tavsiyemiz ise zamanında Stanislavski ile çalışabilmiş tek Amerikalı tiyatro eğitmeni ve oyuncusu olan Stella Adler'ın yazdığı Aktörlük Sanatıdır. Adler bu kitapta hayata, sanata ve tiyatroya dair kültürel bir bakış açısıyla sadece oyunculuğa değil, aynı zamanda bir oyuncunun işine yaklaşımının nasıl olması gerektiğini, insan olmanın anlamını ve büyümenin önemini anlatıyor. Amerika tiyatro tarihinin en etkili oyunculuk hocası Stella Adler, Robert De Niro, Meryl Streep ve Marlon Brando gibi oyuncuların da hocasıdır. Gelelim 5. kitap tavsiyemiz olan Aktörün Gücüne. Nazilerden kaçarak Amerika'ya yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ivana Çabak bu kitapla bir matematik döngüsüyle birlikte oyuncuyu kendisiyle yüzleştirip geliştirebileceği bir alan açıyor. Kendisi tekniğini şu şekilde anlatıyor. Benim tekniğim yaşama göğüs germek, dayanmak ve hayatta kalmak üzerine kurulu. Tüm yaşamım her şeye rağmen dik durmaktan ibaret. Eric Morris'in olma adını verdiği metoduna paralel olarak bir oyuncunun rol yapmasının değil, yalnızca kendi olmasının gerekliliğini vurguladığı Rol Yapmayın Lütfen kitabını ise 6. kitap tavsiyemiz olarak sizlere sunuyoruz. Morris kitabında sürekli olarak şunu söyler. İşine yarıyorsa kullan. 7 numaralı tavsiyemiz özellikle fiziksel tiyatroya ilgi duyan ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen arkadaşlara geliyor. Fransız kökenli tiyatro eğitmeni Jacques Lecoq tarafından kaleme alınan Şiirsel Beden isimli kitapta Lecoq, doğaçlama, oyun, maske, hareket, jeste bakışını ve tiyatro anlayışını bizlerle paylaşıyor. Ayrıca bizleri nötr maskeden karakter maskelerine, bufonlardan akrobasiye, insanlık komedisinden klauna doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Herhangi bir boş alanı alıp işte bu bir sahnedir diyebilirim diyen İngiliz tiyatro yönetmeni ve yazarı Peter Brook'un Boş Alan isimli kitabı ise bir sonraki kitap tavsiyemiz. Ancak bu kitabı bulmak çok zor ve sanırız sahaf sahaf gezmeniz gerekecek. Athena Seyler ve Stephen Hogarth'ın mektuplarını birleştiren 9. tavsiyemiz Komedi Sanatı kitabı ise
komedi sanatının ana kuralları üstüne verdiği bilgilerle oyuncuyu besleyecek nitelikte. Kabuki tiyatrosunda aya bakmak denilen ve oyuncunun işaret parmağıyla gökyüzünü gösterdiği bir hareket vardır. Bir oyuncu hayal edelim. Çok yeteneklidir. Bu hareketi çok zarif bir şekilde yapar. Seyirciyi yaptığı hareketin güzelliğiyle büyüler. Herkesi bu konudaki ustalığına hayran bırakır. Başka bir oyuncuyu hayal edelim. O da aynı hareketi yapar ama seyirci hareketin zarafetinin farkına varmaz. Ayı gösteren oyuncuyu değil, oyuncunun işaret ettiği ayı görür. İşte bu cümlelere imza atan Yoshi Oida'nın Görünmez Oyuncu isimli kitabıysa sizlere şimdilik tavsiye ettiğimiz son kitap. Onun gönlü seyirciye ayı göstermeyi başaran oyuncudan, yani görünmez olabilen oyuncudan yanadır. Biz deriz ki tavsiye ettiğimiz tüm bu kitaplar yolunuza ışık olsun. Şimdi aynanın karşısına geçin ve gördüğünüz o kişiye güvenin. Hata yapmaktan asla korkmayın. Yalnız kendiniz olun.